Mercedes logosu yerine B harfi bulunan bazı lüks ve üst düzey Mercedes araçlarını fark etmişsinizdir. Bu B harfi Brabus'un B'sidir. Brabus, Mercedes ile anlaşmalı bağımsız bir Alman modifiye şirketidir. Mercedes'in yan bir şirketi değildir. Ağırlıklı olarak Mercedes'in otomobillerini modifiye eder. Fakat başka marka ve modelleri de modifiye etmektedir. Mercedes'e bağlı modifiye ve performans şirketi resmi anlamda bünyesine kattığı AMG'dir. AMG, Mercedes'e ait bir alt markadır. Videonun ilerleyen dakikalarında AMG ve Brabus arasındaki farklara değineceğiz. Mercedes-Benz lüks bir otomobil üreticisiyken Brabus bir satış sonrası otomotiv şirketidir. Mercedes lüks ve güçlü araçlar üretirken Brabus yüksek performanslı ayarlama ve diğer modifikasyon işlemleri konusunda uzmanlaşmıştır. Brabus teknik özellikleri kataloglarla sınırlı olan arabaları motor, mekanik ve estetik olarak geliştirir, kişiselleştirir. Kişiye özel, benzersiz, rüya bir araç haline dönüştürür. Modifiye ettiği araçlara kendi logosunu koyar. Brabus, Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi nezdinde otomotiv üreticisi statüsüne sahiptir. Brabus'un otomobilleri nasıl dönüştürdüğü konusunu videonun içerisinde ele alacağız. Şimdi kısaca Brabus şirketinin tarihine ve gelişimine göz atalım. Kurucuları Bodo Büchmann ve Klaus Bragmann'dır. O dönemde Almanya'da yeni şirketlerin iki isme kayıtlı olması gerekiyordu. Büchmann, arkadaşı Klaus Bragmann'a Brabus şirketini birlikte kurmayı teklif etti. Brabus adı her kurucunun soyadının ilk 3 harfinden oluşuyor. Brabus'un kuruluşu hakkında anlatılan hikaye ise şu şekilde. Brabus'un kurucularından Bodo Büchmann yeni bir Porsche ile ailesine ait Mercedes bayisine geliyor. Mercedes bayisine Porsche ile gelmesi babasını kızdırıyor. 22 yaşındaki Bodo'ya yalnızca Mercedes kullanması söyleniyor. O dönemde üstün performanslara henüz sahip olmayan Mercedes'i beğenmeyen Bodo Büchmann bir 116 S serisi sedan satın alıyor ve memnun kalmıyor. Daha sonra motor üzerinde oynamalar ve değişiklikler yapıyor. Mercedes, Porsche kadar hızlı bir hale geliyor. Bodo'nun araç modifikasyonu konusunda yetenekli olduğu ortaya çıkıyor ve bu müşterilerin de dikkatini çekiyor. Müşterileri için de hızlı arabalar modifiye etmeye başlıyor. Daha sonra şirket kurma fikri ortaya çıkıyor ve 1977'nin sonunda Büchmann, üniversiteden meslektaşı Klaus Bragmann ile Brabus'u kuruyor. Brabus ismi de iki arkadaşın baş harflerinden oluşuyor. Bragmann daha sonra şirketinin hisselerini 100 euro gibi komik bir rakama Büchmann'a satıyor. Brabus şu an dünyanın en büyük bağımsız otomobil modifiye şirketleri arasında yer alıyor. Yeni kurulan Brabus, o zamanlar Mercedes S sınıfı için lüks ve performans özellikleri geliştirmeye başladı. Sadece 7 yıl sonra tüm Mercedes modelleri için yeni ayar programları üzerinde çalışabileceği ve hatta diğer üreticilerin arabalarını geliştirmelerine yardımcı olabileceği bir Ar-Ge tesisi açtılar. İlk büyük başarısını 126 kasa kodlu S serisiyle yakalayan Büchmann, 1979-1991 yılları arasında ürettiği bu araç ile hayli müşteri kazandı. Sadece güçlendirilmiş motorla da yetinmeyen Mercedes-Benz sahipleri, otomobilleri için daha fazla kişiselleştirme opsiyonları istiyor ve onları özel hale getiriyordu. Brabus markasının uluslararası bir marka haline gelmesini sağlayan çalışma ise 210E serisiyle oldu. 582 beygir gücündeki V12 motoru entegre edilen otomobil 772 Nm güç üretiyordu. Dünyanın en hızlı sedan otomobili olan bu otomobil 330 km hıza ulaşabiliyordu. Devasa V12 kısa sürede E sınıfı vagon ve ML'in kaputunun altına girerek onları dünyadaki türünün en hızlısı yaptı. 1995 gibi erken bir tarihte karbon seramik frenleri kullandı. 1999'da Daimler Corporation tarafından satın alınan ezeli rakip AMG aslında Brabus için olabilecek en iyi şeydi. Bu satın alma Brabus'u tek bağımsız modifiye şirketi yaptı. Bir zamanlar küçük olan Alman garajı yaklaşık 100 ülkede bulunan bayileriyle dünya çapında bir uzman haline geldi. 1999'un sonunda şirketin genel merkezi 1,2 milyon fit kareye ulaştı ve Brabus açık ara dünyanın en büyük modifiye şirketi haline geldi. Brabus'u neredeyse bir araba üreticisi olarak düşünebilirsiniz. Ancak yine de her şeyi elle yaptıklarını unutmamak gerekir.
Brabus'un kurucusu Boda Bushman 2018 yılında ani bir rahatsızlık geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Asla para için çalışma, tutkun ile çalış felsefesini benimseyen Bushman, yaptığı işe tutkuyla yaklaşıyordu. Belki de bu başarının temelinde bu felsefe yatıyordu. Brabus, modifiye anlamında hangi işleri yapıyor? Brabus, arazi araçlarını, otomobilleri, klasik arabaları, motosikletleri ve hatta tekneleri bile modifiye ediyor. Zırhlı araç modifikasyonu da yapıyorlar. Brabus sadece modifiye firması değil, aynı zamanda çok başarılı bir restorasyon firmasıdır. Sıfır araç alırken katalog standartları haricindeki isteklerinizi belirtiyorsunuz. Komple Brabus paket veya belirli değişiklikleri isteyebiliyorsunuz. Jant, inç dizayn, egzoz, motor gibi. Araç Brabus'a gidiyor. İşlemler sonunda Brabus logolu olarak size teslim ediliyor. Mercedes amblemi kullanılmıyor. İsterseniz Brabus ürünlerini parakende olarak da alıp aracınıza uygulayabiliyorsunuz. Aracı satın aldıktan sonra da bu işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Brabus, normal Mercedes marka otomobilleri fabrika çıkışından alıp farlar, iç aksesuarlar, gösterge paneli, koltuklar, döşemeler, motor, neon, xenon, alt parçalar, jantlar, egzoz ve daha birçok aksesuar ekleyebiliyorlar. Dikkat çeken özelliklerinden biri de hem sis farı hem uzun far hem de led gündüz sürüş lambalarından oluşan aydınlatma modülü. Brabus araçlara sportif bir görünüm kazandırıyor ve aerodinamik özellikleri iyileştiriyor. Spor gövde kitlerinin, düşük profilli lastiklere sahip büyük disklerin, rüzgarlığın, hava girişlerinin ve diğer öğelerin montajlarını gerçekleştiriyor. Teknik ve mekanik kısımda ise motor ve ilgili sistemlerin parametrelerinin birkaç kat artması hedefleniyor. Örnek verecek olursak yapılan işlemler sonucunda 5 ileri otomatik şanzımanlı aracın 4.5 saniye olan 0-100 km süresi 4 saniyeye düşürülüyor. Standartta 517 beygir olan maksimum güç 730 beygir gücüne yükseltiliyor. Brabus mühendisleri motorun uzun ömürlülüğünden ödün verirken biraz daha fazla beygir gücü için çip ayarı yapmıyor. Ayarlamanın daha zor ama daha iyi yollarını seçiyorlar. Bunlardan biri motor kapasitesini %20'den fazla artırmak. Bu arada bu %20'lik artış yeterli değil. Bu yüzden Brabus kendi turboşarj sistemlerini üretiyor. Bu torkunu 1000 Nm'ye kadar çıkaran büyütülmüş V12 motorunuza seve seve çift turboşarj koyacakları anlamına geliyor. Brabus ayarlarının ana özelliklerine bakacak olursak, ayarlamalar sırasında ana vurgu, güç ünitesinin maksimum verimliliğini ve otomobilin dinamiklerini elde etmek. Şirketin uzmanları standart bir motordan en yüksek torku ve gücü elde etmeyi sağlayan kendi geliştirmelerini kullanıyor. Brabus'taki ayarlamanın bir başka özelliği de yüksek modernizasyon maliyetidir. Arabanızı geliştirmek veya zaten değiştirilmiş bir model satın almak için çok zengin bir insan olmanız gerekir. Çünkü standart katalog fiyatları ile Brabus modifiye maliyetleri arasında 20.000 ile 50.000 dolar arasında bir fark oluşuyor. Güç ünitesinin çalışmasında yapılan değişikliklere ek olarak otomobilin tasarımında da değişiklikler yapılıyor. Güncellenen araç daha güçlü ve dinamik olduğu için aerodinamiğin de makul seviyede olması gerekiyor. Bunu yapmak için uzmanlar arabanın gövde kitlerini değiştiriyor. Spoiler ekliyor ve ayrıca nakliye yapısını mümkün olduğunca hafif hale getirmeye çalışıyor. Araç sahibinin isteklerine bağlı olarak ayar yapıldıktan sonra minimum görsel değişikliklerle gerçek bir spor otomobil haline geliyor. Teknik revizyondan sonra uzmanlar kabinin güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Otomobilin bu bölümünde müşteriden kontrollerin
konfigürasyonundan iç kaplamaya kadar birçok farklı unsuru değiştirmesi isteniyor. Bu modernizasyonun bir sonucu olarak arabada çok sayıda gelişmiş elektronik ekipman bulunuyor. Modifiye edilmiş arabalar daha fazla güç ve tork kazandıkça bazı uyarlamalar gerekiyor. Bu nedenle bazı Brabus arabalarındaki lastikler yeni bir kompakt arabadan daha pahalıdır. Orijinal AMG frenleri bile bu tür yüksek performanslı araçlar için yeterince iyi değildir. Brabus otomobillere daha dayanıklı ve etkili fren kaliperleri sağlıyor. Çünkü ne kadar sert gidersen durdurmak o kadar zor olur. Brabus'a neden gelik deniyor? G-Land Almanca'da arazi vagon araç demek. Gelik ise G sınıfı modelin kısaltılmış adıdır. Peki Brabus Roket nedir? Adından da anlaşılacağı gibi aracınızı adeta bir rokete dönüştürüyorlar. Roket serisi sınırlı sayılarda üretiliyor. 10 adet, 25 adet gibi. Bu ayarlamalarla birlikte araçların fiyatı 400 bin ile 600 bin avroya kadar çıkabiliyor. Burada amaç dünyanın en hızlı sedanını, SUV aracını ortaya çıkarmak. Ve bunu da başardılar zaten. Sedan ve G serisi off-road araçlara uygulanan bu ayarlamalar 650, 700, 900 roket olarak isimlendiriliyor. Brabus, roket serisi ile beygir gücünde sınırları zorluyor. Gelelim AMG ile Brabus arasındaki farklara. AMG, Brabus'un en büyük rakibiydi. Örnek verecek olursak SLK 200'ü AMG 0'dan 100 kilometreye 5.9 saniyede çıkartırken Brabus 4.3 saniyede çıkarıyor. Mercedes AMG ve Brabus benzer görünebilir ama çok farklılar. Her iki marka da Mercedes-Benz'in motor performansını iyileştirme amacı taşıyan yüksek performanslı modifiye şirketleridir. Ayrıca araçları daha da çekici hale getirmek için iç ve dış tasarım güncellemeleri de yapıyorlar. Bununla birlikte AMG, Mercedes'in sahip olduğu bir alt marka iken Brabus bağımsız bir marka olarak faaliyet gösteriyor. AMG ilk kurulduğunda bağımsız bir modifiye şirketiydi. Şirket araçları modifiye ederek daha güçlü olmalarını sağlamaktaydı. AMG araba motorundan arabanın dışına kadar birçok parçayı değiştirebilen bir şirketti. Daha sonrasında şirket Mercedes ile birleşerek Mercedes AMG olarak bilinmeye başlamıştır. Mercedes AMG araçlar yüksek beygir gücüne ve yüksek donanımlara sahip araçlardır. Mercedes AMG denilince insanın aklına sportif araçlar gelmektedir. AMG modelleri normal Mercedes muadillerine göre daha agresif görünüme, daha yüksek performans seviyesine, daha iyi kullanıma, daha iyi kararlılığa ve daha geniş karbon fiber kullanıma sahiptir. Mercedes-Benz sınıfının en pahalı ve en yüksek performanslı modelleridir. Brabus, AMG gibi Mercedes'in resmi performans departmanı değildir. Sportec, Porsche'leri nasıl modifiye ediyorsa ya da Alpine BMW'yi, Brabus da Mercedesler üzerinde çalışıyor. Aralarında alt firma, üst firma ilişkisi yok. AMG ayrıca bazı modern Mercedes otomobillerinde herhangi bir performans artışı olmayan bir donanım seviyesidir. Öte yandan Brabus yalnızca fabrikalardan satın alınabilir veya değiştirilebilir. Brabus modifikasyonları genellikle ısmarlama yapılır ve makul ölçülerde müşterinin istediği her türlü güncellemeyi yaparlar. Aynı nedenle Brabus modelleri çok pahalı olabilir. AMG arabalarının ikinci el satış değer kaybederken Brabus araçları zamanla değerini koruma eğilimindedirler. İkisi arasında hangisinin daha güçlü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Cevap basit. Brabus. Brabus en güçlü Mercedes araçlarından bazılarını sunar. Aslında bir Brabus ayarı Mercedes'in AMG versiyonuna 200 beygir gücü ekleyebilir. Brabus her ne kadar üstün bir marka gibi görünse de AMG'deki mühendisler Mercedes araçlarındaki tüm araştırma ve geliştirmeleri yapıyor. AMG, Mercedes-Benz araçlarının gücünden ve sürülebilirliğinden sorumludur. Ayrıca AMG, Mercedes F1 araçlarının tasarımını ve mühendisliğini yapıyor. Brabus, hali hazırda lüks ve güçlü Mercedes AMG araçlarına daha fazla değer katan lüks bir satış sonrası hizmet sağlayıcısıdır. Bir Brabus ayarı size 20 bin dolarla
40.000 dolar arasında bir fiyatı mal olabilir. AMG'nin Mercedes-Benz bünyesine katılması ile piyasadaki en özel Mercedes-Benz modifiye şirketi haline gelen Brabus, müşterilerine sınırsız konfigürasyonlar sunuyor. AMG model bir Mercedes-Benz alırken müşteriler yine kataloglar ile sınırlandırılırken Brabus kişiselleştirme yelpazesini geniş tutuyor. It's the motherfucking murderer kicking in your house, bitch. Run up on the bus to click and show them what the great is. You know the score, don't be no hoe. Run it up, bitch, toe to toe. Break a motherfucker, make that motherfucker hit the floor. Gripping on the fucking gauge, show these busters on my rage. Great gorilla, Mr. Mac, jihad out the fucking cave. Hit a nigga with a beam, hear his mama fucking scream. Lurking in the dark of night, got it from my Uncle Richie. Coming out the fucking clutch, I put the blade inside your fucking ribs. 666 my carrier, I promise you can't fuck. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video önerilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.